Merhaba, Papatya'nın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu gördüğünüz çok şık kare motif modelini çalışacağız. Arkadaşlar bu modeli nasıl isterseniz öyle örebilirsiniz. İsterseniz küçük küçük örüp yelekler, şallar yapabilirsiniz. İsterseniz de böyle benim gibi tek seferde istediğiniz kadar büyütüp bebek battaniyeleri yapabilirsiniz, kırlentler yapabilirsiniz. Siz nasıl isterseniz o şekilde kullanabilirsiniz. Hemen iplerimden bahsetmek istiyorum. Sırdar'ın koton ipini kullandım. Ve hemen şöyle renk kodu da 501 arkadaşlar. Ve diğer koyu rengim lacivert olansa Alize Koton Gold ipini kullandım. Sizler koton ip veya diğer iplerle de rahatlıkla örebilirsiniz. Tığ numaramsa 3 milimlik tığ kullandım. Eğer almak isterseniz benim aldığım Instagram hesabını hemen link olarak videonun altına ekleyeceğim. Oradan ulaşıp sizler de iplerden temin edebilirsiniz. Şöyle tersini de göstermek istiyorum. Çünkü bazı arkadaşlar terslerini de çok merak ediyor modellerin. Şöyle hızlıca tersini de gösterdikten sonra isterseniz hemen bu güzel modelin yapımına geçelim. Geçmeden önce minik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki kanalım tamamen ücretsiz. Kanalıma abone olup bildirimleri açıp bu videoyu da beğenirseniz bana çok büyük bir destek vermiş olursunuz diyorum. Ve hemen bu güzelliğin yapımına geçiyorum. Batik ipimle başlıyorum ve öncelikle sihirli halkayla başlıyorum. İpimi halka haline getirdim. Halkamın içinden tığ geçirip 3 tane zincir çekiyorum. Çektiğim zincirle beraber 3 tane ikili trabzan. 2 zincir, 3 tane ikili trabzan. Bu şekilde 4 tane grup yapacağız. Şu anda ikinci grubumu yapıyorum. 2 zincir, 3 tane ikili trabzan. Sihirli halkamın ipini tutup ortayı birazcık küçültüyorum. 3 zincir çekiyorum. Ve sonuncu dördüncü grubumu yapmak için 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Burada şöyle sihirli halkamın ipini iyice çekerek ortayı küçülttüm. Şimdi ben hep buradan başlamak istediğim için tığın başında oluyorum. İlk çektiğim zincirin tepesine battım. 3 ilmeği aynı anda kapattım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığın başında oluyorum. Ve hemen şu köşenin içine batıp çektiğim zincirle beraber 3 tane ikili trabzan yaptım. Arada bir zincirim var. Ve hemen karşıdaki köşeye geçiyorum. 3 tane ikili trabzan. 2 zincir. Aynı boşluğun içine 3 tane ikili trabzan. Arada bir zincirim var. Ve yine boşluğa geliyorum. 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan her bir boşluğa. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuma gelmek üzereyim. Bir zincir çekiyorum. Bakın burada yarım bir köşe yapmıştık. O köşeyi 3 tane ikili trabzan yaparak tamamlıyorum. Yani hep köşede başlıyoruz, köşede bitiriyoruz. Burada yine aynı yöntemle birleştiriyorum. Tığın başında çektiğim ilk zincirin tepesine battım. 3 ilmeği kapattım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. İlmeğimi uzatıyorum ve bırakıyorum. Diğer renge geçeceğim. Şöyle hemen koyu renge geçiyorum. İpime bir düğüm attım. İp koparmıyoruz arkadaşlar. Şöyle şuradan başlıyorum. Şöyle biraz uzak başlayalım. Şöyle buradan başladım.
Bir zincir çektim. Köşenin içine tekrar bir sık iğne yaptım. Daha sonra bakın tek tek trabzan tepelerine batarak ve arkada ipimi yürüterek sık iğne yapacağım. Şöyle 2 ve 3. Burada tığ başında oluyorum. Bir aşağıdaki trabzanların birinci değil ikinci trabzan tepesine battım. İlmeği uzattım. İkili trabzan yapıyorum. Daha sonra bakın burada 3 tane trabzan var. Tepelerine batarak sık iğne yapıyorum. Köşeye geldim. 2 tane sık iğne yapıyorum. 2 zincir çektim. 2 tane sık iğne yapıyorum. Ve yine tek tek trabzan tepelerine birer tane sık iğne. Tam şurada orta bölüme geldim. Tığın başını doladım. Bir aşağıdaki ikinci trabzanın tepesine batıyorum. İlmeği uzattım. İkili trabzan. Daha sonra yine tek tek trabzan tepelerine batarak sık iğnemi yapıyorum. Bakın şu bölüme geldim. Şimdi şurada hemen buraya batıyorum. 2 tane sık iğne yapıyorum. 2 zincir çektim. Daha sonra şu arkadakini şuraya alıyorum. Ve 2 tane sık iğnemi de buraya yapıyorum. Yani şöyle arkada bunu kaydırmış olduk. Daha sonra sıra sonuna kadar aynı şekilde devam ediyoruz. Sıranın sonuna gelmek üzereyim. 2 sık iğne ile başlamıştık. Yine buraya 2 tane sık iğne yapıyorum. Ve burada da bitirme işlemimi aynı şekilde yapıyorum. Tığın başını doladım. İlk sık iğne tepesine battım. 3 ilmeği aynı anda kapattım. 1, 2, 3 zincir çektim. İlmeği uzattım. Diğer tarafa geçiyorum şöyle. Evet. Bakın şimdi batik ipe geçtim. Şöyle zincirlerimi söküyorum. Burada bir zincir çekmem yeterli. Hemen burada bakın şu şekilde ipimi sabitliyorum. 2 zincir çekiyorum. Ve buraya çektiğim zincirle birlikte 3 tane ikili trabzan yaptım. Yani yarım köşemi yapmış oldum. Arada bir zincirim var. Tığın başını doladım. Bakın burada ikili trabzanım var. Hemen o ikili trabzanın tepesine batıyorum. Ve o ikili trabzanın tepesine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada bir zincir. Ve tekrar köşeye geldim. Köşemi yapıyorum. 1 2 3 tane ikili trabzan. 2 zincir, kasma yaparsa 3 zincir de çekebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ve yine aynı 2 zincirlik bölüme 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 zincir. Tığın başını doladım. Bakın zaten batacağım yer belli. Hemen şu ikili trabzanın tepesine battım. 1 2 3. Hemen şurada takılırsınız gibi geliyor. O yüzden burayı da göstermek istiyorum. Bir zincir çektim. Bakın şunu şöyle yatırıyorum. Şöyle 2 zincirlik tarafa hemen 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Tığın başında oluyorum. Bu sefer şunu şuraya alıyorum. Bakın şu şekilde. 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Hiç ip kırmanıza gerek yok. Bu şekilde döne döne istediğimiz uzunluğa gelene kadar büyütebiliyoruz. Ben bu sırayı bitirip hemen dönüyorum. Sıramın sonuna geldim. Bir zincirimi çektim ve yine burada köşemi tamamlıyorum. 3 tane ikili trabzan.
Tığ başını doladığım ilk çektiğim zincirin tepesine batıyorum. 3 ilmeği aynı anda kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir. İlmeği uzattım ve bıraktım. Bu sıramı da bu şekilde bitirmiş oldum. Döndüm. Yine koyu renk ipime. Burada yine 3 zincir çekmiştik sökülmesin diye. Hemen bunu tek zincire düşürüyorum. Ve yine bakın. Şöyle şuradan batıyorum. Sabitliyorum. 2 tane sık iğne ve burada tek tek trabzan tepelerine batarak sık iğne yapıyorum. Burada batacağım yer tığın başını doladım. Bakın burada 1, 2, 3 yani şöyle tam koyu renk belli olmuyor. 1, 2, 3 yani birinci değil ikinci sık iğneye batıyorum. İlmeği uzatıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra tek tek sık iğnelerime devam ediyorum. Tığın başını doladım. Birinci değil ikinci trabzan tepesine batıyorum. Daha doğrusu sık iğne tepesine ikili trabzan. Daha sonra hiç aralarda zincir olmadan trabzan tepelerine birer tane sık iğne. Köşeye geldim. 2 tane sık iğne, 2 zincir, 2 tane sık iğne. Birer tane trabzan tepelerine sık iğne ve bakın şuradan da sayabiliriz. Şuradan sayalım. 1, ikinciye battım. İkili trabzan. Tek tek trabzan tepelerine sık iğne. Tığın başını doladım. Birinci değil, ikinci sık iğne tepesine battım. İkili trabzan ve trabzan tepelerine birer tane sık iğne şeklinde şöyle göstermek istiyorum. Bakın model zaten çıktı ortaya. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıramın sonuna gelmek üzereyim. Yine burada 2 tane sık iğne yapıyorum. 2 zincir. İlk sık iğne tepesine başını dolayarak batıyorum. 3 ilmeği aynı anda kapatıyorum. Şöyle zincir çekmeyeceğiz. Çok pardon. Tığın başını doladım. 3 ilmeği aynı anda kapattım. 1, 2, 3 zincir çektim. İlmeğimi uzattım. Ve koyu renk ipimi bırakıyorum. Şöyle bakın göstermek istiyorum. Eminim ki model anlaşıldı çünkü bu şekilde devam ediyor. Ama yeni öğrenen arkadaşlar için bir sıra daha göstermek istiyorum. Bir de şu sihirli halkamın ipini sabitlemek istiyorum. Şöyle bir düğüm atıyorum. Ve elimizde karışmasın diye hemen saklamak istiyorum. Çünkü elime dolanıyor sürekli. Evet. Şurada hemen bunu kesiyorum. Ve devam ediyorum. Bakın yine batik ipime geçtim. Zaten bir bu taraftan bir bu taraftan başlıyoruz. Eğer bu şekilde karışık gelirse örgüye yeni başladıysanız ipinizi kırarak da yapabilirsiniz. İpinizi kırar yine köşelerden başlayarak devam edebilirsiniz. Ama ip kırmadan bu şekilde bakın ip çizgileri kesinlikle belli olmuyor. Beni takip eden arkadaşlar bilirler, ben arkada ip çizgisini kesinlikle sevmiyorum. Ama bu modelde ipi koparmadığımız halde kesinlikle ip çizgisi kalmıyor. Evet. Yine başlangıcımı şu şekilde yapıyorum. İpimi sabitledim. 1, 2, 3 zincir ve çektiğim zincirle beraber 3 tane ikili trabzan. Bir zincir. Bakın batacağımız yerler bu batik ipte belli oluyor zaten. Şu ikili trabzanların tepeleri. Tığın başını doladım. Hemen bir zincirimizi çektik. Bakın hemen ikili trabzan tepesine batıyorum. İlmeğimi uzatıyorum. Uzatarak arkadaşlar çok sıkı yaparsanız çok hoş olmayacaktır. Ben
Elimden geldiğince bakın uzatarak yapıyorum. Bir zincir çektim. Genelde tüm örgülerimi ben uzatarak yapıyorum. Çok sıkı sıkı yapmıyorum. Çünkü çok sıkı sıkı yaptığımızda örgü çok hem sert oluyor hem de istediğiniz model çıkmıyor. Bir zincir, bakın bu şekilde hemen köşeye eliyorum. İlmeğimi uzata uzata köşemi de tamamlıyorum. Eminim ki anlaşıldı. Çünkü inanılmaz kolay bir model. Bir günde bir bebek battaniyesi öreriz gibi geliyor bana. Bilmiyorum. Denemek lazım. Ama şöyle kolaylığı görünce diyorum ki ya ben şöyle bir bebek battaniyesine başlayayım. Bir günde bitiririm diyorum. Eğer öğrenen olursa muhakkak yorumlarda görmek isterim. Evet. Bu şekilde yine tüm etrafını aynı şekilde örüyoruz. Sıramın sonuna gelmek üzereyim. Bir zincirimi çektim. Köşemi tamamlıyorum. Burada son sıram olduğu için 2 zincir çekip ilk çektiğim zincirin tepesine battım. Kaydırmayla kapattım. Bir zincir, ipimi kesiyorum. Dediğim gibi ister bu şekilde küçük küçük motifler yapıp birleştirebilirsiniz. Öyle de çok güzel olur diye düşünüyorum. Ve hemen koyu renk ipimi geçiyorum. Ve yine burada 2 tane sık iğne ile başlıyorum. Hep aynı şekilde ilerliyor. Tüm trabzan tepelerini sık iğne. Bakın şu boşluklara da ikili trabzan. Nereye yapıyorduk? Şöyle baştan sayıyorum. 1, 2. Sık iğne tepesine şöyle uzatarak ikili trabzan. Trabzan tepelerine sık iğne. Tığın başını doladım. 1. değil 2. sık iğne tepesine uzatarak ikili trabzan. Trabzan tepelerine sık iğne. Çok güzel oldu. Bunlar çok güzel yelek de olur. Şu angora iplerle örüldüğünde siyah ve batik ipi de bu şekilde kullanırsak bence muhteşem olur. 2 tane sık iğne, 2 zincir ve köşeme yine 2 tane sık iğne arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum. Bu şekilde yine sıra sonuna kadar devam edelim. Sıramın sonuna geldim. Yine 2 sık iğne, 2 zincir, ilk çektiğim sık iğne tepesine kaydırmayla kapatıyorum ve ipimi kesiyorum. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. İstediğiniz büyüklüğe gelene kadar. Şimdi şöyle hemen şurayı da bahsetmek istiyorum. Bakın ben burası daha düzgün görünmek amacıyla bir sıra daha sık iğne gittim. Eğer battaniye yapacaksanız battaniyenizi ördünüz. Son sırayı birkaç sıra örebilirsiniz daha güzel dursun diye. Bu tamamen size kalmış. Ama minik minik örüp birleştirecekseniz tek sıra bu şekilde bırakıp daha sonra birleştirmelerinizi de yapabilirsiniz. Birleştirme konusuna gelirsek her zaman dediğim gibi benim bir birleştirme videom var. Genelde motif videoların altına da ekliyorum. Kaydırmalı motif birleştirme videosu. O videoya bakarak birleştirmenizi yapabilirsiniz. Eğer dikerek birleştirmek isterseniz dikerek de birleştirebilirsiniz arkadaşlar. Evet, bugünlük de bir videonun sonuna geldik. Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımımdan memnun kalmışsınızdır. Bir dahaki modellerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.